Şu an bu videoyu izliyorsunuz ve muhtemelen Alevilik hakkında zaten bir şeyler biliyorum diyorsunuz. Ama gerçekten biliyor musunuz? Yoksa size anlatılanları mı öğrenmişsiniz? Bugün sizi yüzyıllardır kasıtlı olarak saklanmış, dilden dile aktarılırken içi boşaltılmış ve çoğu zaman yanlış anlaşılmış bir bilgelik geleneğinin tam kalbine götüreceğim. Alevilik sadece bir inanç değil, ruhun nereden geldiğini, nereye gittiğini ve bu dünyada ne aradığını anlatan kadim bir varoluş felsefesi. Ve videonun sonunda soracağınız "Arştaki kandil nedir?" sorusunun cevabı sizi şaşırtacak. Çünkü o kandil gökyüzünde değil, sizin içinizde yanıyor. Ama bunu görmek için önce uzun bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Gerçeğin arşivine hoş geldiniz. Eğer bu yolculuk ilginizi çekiyorsa kanala destek olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Yıllar önce Anadolu'nun küçük bir köyünde 7 yaşında bir çocuk dedesiyle birlikte oturuyordu. Çevrede bağlar, dağlar, ak saçlı bir ihtiyar ve o ihtiyarın dizi üzerine kurduğu bir dünya vardı. Çocuk o gün dedesine şunu sordu. "Dede, biz neredeydik bu dünyaya gelmeden önce?" İhtiyar bir süre sustu. Yüzündeki kırışıklar derinleşti, gözleri uzaklara kaydı, sanki o önceyi aklında taradı. Sonra yavaşça, neredeyse fısıltıyla şunu söyledi. "Kandildeydik evlat, Arş'taki kandildeyik. Orada balkıyorduk." Çocuk anlamadı ama o soruyu ve o cevabı hiç unutmadı. O çocuk büyüdü, okudu, araştırdı, düşündü ve bir gün o kandil kelimesinin ardında ne kadar derin bir okyanusun yattığını gördü. Alevilik neden bu kadar az anlaşılıyor? Neden bu inanç kendi öz mensupları tarafından bile zaman zaman yanlış bilinip aktarılıyor? Ve asıl sır neden bu kadar derinlerde gizli? Bunun cevabı tesadüf değil, kasıt. Alevilik, tarihin belki de en çok baskıya maruz kalmış inanç sistemlerinden biri. Osmanlı döneminde Kızılbaş diye damgalanarak katliama uğradı. Yüzyıllar boyunca ibadetlerini dağlarda, mağaralarda, kapalı kapılar ardında yapmak zorunda kaldı. Bu süreçte geliştirilen takiye geleneği, yani dışarıya farklı görünme zorunluluğu, inancın gerçek derinliğini bir koruyucu perde arkasına sakladı. Sır, bir gizem olarak değil, hayatta kalma aracı olarak korundu. Ama şimdi artık o perdeler yavaş yavaş aralanıyor ve perde aralandığında görünen şey beklenmedik kadar şaşırtıcı. Kainat henüz yokken ne vardı? Bilim bu soruya enerji yoğunluğu vardı, kuantum dalgalanmaları vardı diyor. Peki ya Alevi öğretisi? Alevi inanç geleneğine göre daha hiçbir şey yokken, daha yer ve gök var olmadan, daha zaman bile şekillenmeden önce bir hak vardı. Ve bu hak kendi güzelliğine olan sonsuz sevgisinden dolayı kendini paylaşmak istedi. Bir ayna istedi. Yaratılışın nedeni bu, aşk. Büyük Ozan Nesimi bunu asırlarca önce şöyle dile getirdi. "Kandilde balkıyan nurdan gelirim. Yani ben o ışıktan, o yaratılıştaki ilk parıltıdan geldim. Ama bu ışık sıradan bir ışık değil. Alevi öğretisinde buna kudret kandili deniyor. Arştaki, yani varlığın en yüce katmanındaki bu kandil tüm ruhların ilk kaynağı. Bir nehrin kaynağı gibi düşünün, her damla o kaynaktan geliyor ve her ruh o kandilden bir kıvılcım. Bu noktada modern fizik ile şaşırtıcı bir örtüşme var. Evrenin büyük patlama öncesi tek bir tekil noktadan geldiğini biliyoruz. Her şey o noktadan çıktı. Alevilik ise bunu binlerce yıl önce şiir diliyle ifade etti. Her şey kandilden geliyor ve her şey oraya geri dönecek. Ama şimdi dikkat edin, çünkü burada Sünni İslam anlayışından çok kritik bir ayrılma noktası var. Sünni gelenekte insan topraktan yaratılmıştır, Adem'den gelir ve Tanrı'dan ayrı bir varlık olarak dünyaya gelir. Alevilikte ise insan hakkın kendi özünden bir parçayı taşır. Yani sen içinde ilahi bir öz barındırıyorsun. Sen sadece toprak değilsin. Sen kandilden gelen bir ışıksın. Ve bu basit gibi görünen fark aslında her şeyi değiştiriyor. İslami kozmolojide Tanrı'nın tahtının bulunduğu en yüce katman arş kelimesi Arapçada taht anlamına gelir. Ama Alevi düşüncesinde bu kavram çok daha katmanlı bir anlam taşıyor. Alevi ozanlar arş derken bir mekan kastetmiyor. Onlar için arş varlığın en derin ve en saf hali. Bedenin, maddenin, zamanın ötesindeki hakikat katmanı ve o katmanda yanan kandil hakkın bizzat kendisi. 16. yüzyılın büyük şairi Pervane, Sıtkı Baba şöyle söyler. "Halk etmeden arş, kurşi alemi, şol yeşil kandilde verdik selamı." Yani daha kainat yaratılmadan biz o yeşil kandilde selamlaştık. Biz oradaydık. Peki neden yeşil kandil? Bu tesadüf değil. Yeşil, İslami gelenekte, Türk geleneklerinde hem cenneti hem de sonsuz yaşamı simgeler. Ama daha derinlerde yeşil aynı zamanda Hızır'ın rengi, yaşamın rengi, doğanın sonsuz döngüsünün rengi.
Alevi öğretisinde bu kandil, ölümün ötesinde devam eden varoluşun sembolü. Bu anlayış size neyi hatırlatıyor? Belki Hint felsefesindeki Atman kavramını, yani her bireyin içindeki evrensel ruhun parçasını. Belki Platoncu düşüncedeki idea alemine, ruhun dönüş özlemini. Belki de çok daha basitçe kendi içinizde zaman zaman hissettiğiniz o buraya ait değilim duygusunu. Çünkü Alevi öğretisi tam da bunu söylüyor. Sen buraya ait değilsin. Sen oradan geliyorsun. Şimdi hikayenin en gizemli kısmına geliyoruz. Bezmi Elest. Farsçada bezm sohbet meclisi anlamına gelir. Elest ise Kur'an'daki bir ifadeden gelir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusu. Ruhların bu soruya evet dediği o ilk meclis Bezmi Elest ya da Kâlu Bela Meclisi olarak adlandırılır. Ama Alevi öğretisinde bu meclis sıradan bir ahit sahnesi değil. Bu meclis Kırklar Meclisi ile özdeşleştirilir ve Kırklar Meclisi Alevi kozmolojisinin tam kalbinde durur. Şöyle anlatılır. Daha bedenler yokken, daha bu dünya şekillenmeden önce seçilmiş ruhlar bir araya geldi. Bu ruhlar Güruhu Naci, yani kurtulmuş topluluk olarak adlandırılır. Ve bu seçilmiş ruhlara yaratıcının kendi özünden bir damla eklendi. İşte bu an insan ruhunun yaratıldığı an. Basit bir yaratılış anlatısı değil, tam anlamıyla ilahi bir birleşme anı. Ve o anda verilen söz var, ben senin Rabbin değil miyim sorusuna verilen evet cevabı. Bu söz sadece bir inanç beyanı değil, ruhun özüne işlenmiş bir hakikat. Ama problem şu, beden giyince, bu dünyaya gelince o söz unutuluyor. 9. yüzyılın büyük sufi düşünürü Cüneyd-i Bağdadi bunu şöyle ifade ediyor. İnsan ruhu doğumdan sonra nefs ve maddeyle karışınca gerçek tevhidden perde arkasına çekiliyor ve Eles'te verdiği sözü unutuyor. Tasavvufun ve Alevi yolunun amacı ise tam olarak bu. O unutulan sözü hatırlamak. Kurtuluş, cehennemden kaçmak değil. Kurtuluş, kaynağa dönmek, kandile dönmek, içindeki ışığı hatırlamak. Bunları araştırırken Kur'an'daki o ayeti tekrar tekrar okudum. Araf 172. ayet gerçekten ruhların toplandığı bir meclisten söz etmiyor. Bu yorumu sonraki yüzyıllarda tefsir ve tasavvuf geleneği inşa etmiş. Yani Bezmi Elest, Kur'an'ın kendisi değil, Kur'an üzerine katman katman örülmüş bir yorumlama birikimi. Bu beni duraksattı çünkü biz oradaydık dediğimizde aslında bizden yüzyıllarca önce yaşayanlar böyle hayal etti ve biz o hayali devraldık demiş oluyoruz. Bunu bilmek inancı yıkmaz. Ama bilmeden taşımak ile bilerek taşımak arasında dağlar kadar fark var. Ben ikincisini tercih ediyorum. Şimdi size Alevi inancının belki de en dramatik ve en tartışmalı anlatısını aktaracağım. Kırklar Meclisi ve Muhammed Peygamber'in o kapıda yaşadıkları. Anlatıya göre Muhammed Peygamber Miraç yolculuğu sırasında göklerin en yüce katına çıkar. Tanrı ile 90 bin kelam konuşur. Bunun 30 bini şeriat, 30 bini tarikat, 30 bini ise sır, hakikat. Bu son 30 bin kelam Ali'de kalır. Çünkü o kata çıkıldığında, perdeler aralandığında peygamberin karşısına çıkan ses Ali'nin sesidir. Ve peygamber şaşırarak der ki, doğduğunu görmemiş olsaydım Tanrı olduğuna inanırdım. Sonra peygamber şehre iner, bir dergahın kapısına gelir, kapıyı çalar. İçeriden sorarlar, kimsin? Peygamber der, Allah'ın Resulüyüm ve aldığı cevap beklenmeyendir. Bizim aramıza peygamber sığmaz. Git peygamberliğini ümmetine yap. Peygamber döner, tekrar gelir. Aynı cevabı alır. Üçüncü kez gelir ve bu sefer kendini farklı tanıtır. Fakirim. Ve kapı açılır. İçeride 40'lar var. 40 kişi, tek ruh. O kadar birleşmişler ki birinin yarasına 40'ı birden ağrıyor. Selman, farisi bir üzüm tanesi uzatır peygambere. Peygamber o üzümü ezer, suyla karıştırır, 40'lara sunar. 40'lar içer ve coşar, semaha kalkar. Semah dönerken Muhammed peygamberin sarığı yere düşer. 40'lar onu 40 parçaya böler ve bellerine bağlarlar. İşte o parça bugün Alevi dedelerinin belindeki tennurenin sembolik kökeni. Bu anlatının altında derin bir felsefi mesaj var. Peygamber bile olsan burada makam yoktur, burada hiyerarşi yoktur. Büyüklük çok bilen olmak değil, kendinlikten vazgeçmek, fakir olmak, yani benliksizleşmektir. Kırklar Meclisi anlatısını araştırırken bir şey fark ettim. Bu sahne İslam'ın ilk 200 yılının hiçbir kaynağında geçmiyor. Taberi yok, İbn İshak yok, erken hadis külliyatı yok. Bu anlatı Anadolu Alevi Bektaşi geleneğinde yüzyıllar içinde şekillendi. Yani tarihsel bir olayı değil, inancın kendi kendini anlatan dilini görüyoruz. Ve bu dil çok güçlü bir şey söylüyor. Peygamber bile olsan burada ego yok, makam yok. Bu mesaj doğru, bu mesaj değerli.
Ama bu mesajı taşımak için o sahnenin gerçekten yaşanmış olması gerekmiyor. Çünkü öyle bir şey hiçbir şekilde yaşanmış olamaz. Bunu kabul etmek Alevilik'i zayıflatmıyor. Tam tersine onu mitolojiden bağımsız bir zemine taşıyor. Alevilik hakkında konuşulurken en çok yanlış anlaşılan nokta Hak Muhammed Ali üçlemesi. Pek çok insan bunu basitçe Aleviler üç şeye inanıyor diye anlıyor. Ama bu tam anlamıyla yanlış. Alevi inancında bu üç isim üç ayrı varlık değil, tek bir gerçeğin üç farklı yüzü. Bir mum düşünün. Alev, ışık ve ısı. Mum ayrı, ısı ayrı, ışık ayrı mı? Hayır. Hepsi tek bir gerçekten geliyor. Alevi ozanlar ve dedeler Hakk'ı, Muhammed'i ve Ali'yi birbirinden ayırmaz. Hak, mutlak gerçekliğin ta kendisi. Muhammed bu gerçekliğin peygamber boyutu, insanlığa getirilen mesaj. Ali ise velayet, yani bu gerçekliğin içsel, mistik boyutu, kalbin kapısı ve bu üçü tıpkı kudret kandilindeki ışık gibi tek bir kaynaktan geliyor. Büyük Alevi ozanı Nesimi'nin deyişinde şöyle geçer. Cümlemizi var eyledi varından, hak yarattı Muhammedi nurundan. Yani Muhammed bir nur olarak yaratıldı ve o nurdan biz geldik. Bu noktada Alevi öğretisi salt sünni yaratılış anlatısından tamamen ayrışıyor. Burada Muhammed sadece bir peygamber değil, kozmik bir nur, ilahi bir prensip. Eleştiriler gelmeden söyleyelim. Evet, bu anlayış pek çok çevre tarafından heterodoks yani ortodoks dışı olarak değerlendirilmiş. Osmanlı uleması bu görüşleri tehlikeli bulmuş, bazılarını zındıklıkla suçlamış. Hallaç, Mansur, Enel Hak yani ben hakkım dediği için idam edilmiştir. Nesimi de derisi yüzülerek öldürülmüştür. Çünkü bu anlayış insan ile Tanrı arasındaki mutlak mesafeyi ortadan kaldırıyor ve bu egemen dini otoriteler için her zaman tehlikeli olmuştur. Hak Muhammed Ali üçlemesini anlatırken bu üçü gerçekten tek bir gerçeğin üç yüzü ise neden bu üç isim, neden Hak Meryem, İsa ya da Hak Musa Harun değil? Cevap tesadüfi değil. İmam Ali'nin hilafet sürecinde defalarca geri bırakılması, Kerbela, Şii gelenekle yüzyıllık temas. Bunlar bu üçlemenin neden Ali merkezli olduğunu açıklıyor. Yani bu teoloji tarih içinde, acılar içinde, siyasi çatışmalar içinde şekillendi. Bu onu sahte yapmıyor. Aksine onu daha insani ve daha anlaşılır kılıyor. Ama ezelden böyleydi demek ile tarih içinde böyle biçimlendi demek birbirinden çok farklı iddialar. Şimdi soralım. Ruh ölünce ne olur? Bu soru insanlığın en eski sorusu ve Alevi öğretisi bu soruya son derece özgün bir cevap veriyor. Alevi düşüncesinde devir nazariyesi adı verilen bir anlayış var. Buna göre ruh olgunlaşana kadar çeşitli bedenlerden geçer. Bu Hint felsefesindeki reenkarnasyona benziyor ama özü farklı. Alevilikte bu geçiş rastgele değil, bir yükseliş yolculuğu. Her beden ruhun bir sonraki adım için hazırlandığı bir okul. Pir Sultan Abdal bu anlayışı şöyle dile getirir. Bir kandilden bir kandile atıldım, turab olup yeryüzüne saçıldım. Yani ben bir ışıktan başka bir ışığa geçtim, toprak olup bu dünyaya yayıldım. Ama toprak olmak son değil, bir ara haldir. Başka bir deyişle sen bu bedenin içinde sıkışıp kalmış değilsin. Sen bir yolculukta olan bir ruhsun ve bu yolculuğun son durağı, başladığın yer kandil. Bu anlayışın pratik bir sonucu var ve son derece önemli. Ölüm korkusu azalıyor. Çünkü ölüm Alevi öğretisinde bir son değil, bir dönüş. Hakka yürümek denir buna. Devir anlayışı kimi zaman insanlara bir sonraki yaşama erteleme hissi verebilir. Ama Alevi öğretisinin öz amacı tam tersi. Bu hayatta, bu bedende, bu anda hakka layık olmak. Çünkü yarın belirsiz, bugün var. Bir düşünce deneyi yapalım. Eğer arştaki kandilin ışığını bu yeryüzünde yeniden yakacak olsaydınız ne yapardınız? Alevi geleneğinin cevabı nettir. Cem yaparsınız. Cem bir ibadet biçiminden çok fazlası. Cem, Alevi inancına göre Kırklar Meclisi'nin bu dünyada yeniden canlandırılması. Ruhların bir araya gelip o ilk birliği, o kandildeki ortak kaynağı hatırladığı an. Yani Cem sadece bir ritüel değil, kozmik bir hatırlatma töreni. Türk şaman geleneklerinde vardır bu. İslam'dan daha eskiye dayanır. Cem'de ise çera yakılır. Buna delil denir. Ve bu ışığın yakılması kudret kandilindeki ışığı buraya davet etmek anlamına gelir. Semah dönülür. Semah sıradan bir dans değil, ruhun kendi kaynağını arayan, özünü hatırlamaya çalışan bir beden dili. Cem'de erkek ve kadın birlikte oturur. Bu hem Kırklar Meclisi'nde kadınların da olduğu geleneğine dayanır hem de Alevi öğretisindeki derin eşitlik anlayışının yansıması. Bir kadın da erdir, bir er de. Hakkın kandilinden gelen ışık cinsiyete göre ayrışmaz. Günümüzde cemler özünden uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya.
Kentleşme, gelenek kopuşu, siyasallaşma. Bu süreçler Cem'i kimi zaman bir kültürel performansa dönüştürüyor. Bir zakir yıllar önce şöyle demiştir: "Yapılan cemlerde aşk olmadığını rahatlıkla görebiliyorum." Bu içeriden gelen bir eleştiri ve dürüst bir eleştiri. Cem'i Kırklar Meclisi'nin yeniden canlandırılması diye anlattığımda hemen ardından şunu düşünün: Kırklar Meclisi tarihsel değil mitolojikse hiç gidilmemiş bir yere dönmek ne demek? Burada bir çelişki var ve bunu es geçmek istemedim. Şöyle düşünüyorum: Cem'in gerçek gücü o mitolojik kökenden değil, insanları bir arada tutan, ortak anlam üreten, paylaşımı derinleştiren yapısından geliyor. Bu zaten yeterince büyük bir şey. Bunu kozmolojik bir kurgusal zemine oturtmaya gerek yok. Mitolojiden bağımsız olarak Cem, topluluk ritüellerinin en güçlülerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu yeterli değil mi sizce? Şimdi burada duralım ve dürüst olalım. Alevilik hakkında övgüden ibaret bir anlatı yapmak kolay ama bu videonun amacı bu değil. Birinci sorun bilginin taşınması. Alevilik yüzyıllarca sözlü geleneğe dayanmıştır. Yazılı kaynaklar çok sınırlı, saklı ve kısmen kaybolmuştur. Bu güçlü bir koruma mekanizması gibi görünse de aynı zamanda büyük bir kırılganlık. Çünkü sözlü aktarım zinciri bir kez koptuğunda içerik bozuluyor, yüzeyselleşiyor ya da tamamen kayboluyor. Bugün pek çok Alevi genç kendi inançlarının teolojisini bilmiyor. İkinci sorun siyasallaşma. Özellikle 20. yüzyıl boyunca Alevilik bazen bir inanç olarak değil, bir siyasi kimlik olarak kullanıldı. Sağ-sol çatışmalarında, mezhep gerginliklerinde, seçim arenalarında. Bu süreç inancın özünü gölgeledi. Hak Muhammed Ali'den konuşmak yerine biz ve onlar dilini öğrendik. Üçüncü sorun dış baskı ve tanınma sorunu. Türkiye'de cemevleri hala resmi ibadethane statüsünde değil. Alevi çocuklar okullarda zorunlu Sünni İslam eğitimi alıyor. Bu sadece bir eşitsizlik sorunu değil, aynı zamanda bir anlam kaybı sorunu. Dede kurumundaki hiyerarşik sorunlar, kimi ocakların babadan oğula geçen otoriter yapısı, inanç pratiklerindeki yüzeyselleşme, bunlar içeriden dürüst sesler tarafından dile getiriliyor. Ve bu dürüstlük aslında geleneğin canlılığının kanıtı. Ama araştırırken şunu gördüm: derisi yüzülürken şiir söylediği, kanlı yüzünü halka gösterdiği sahnelerin belgesel dayanağı son derece zayıf. Bu tür anlatılar, şehit figürlerinin etrafında kurulan hagiografilerin klasik örüntüsü. Hallaç'ın son sözleri, Sokrates'in baldıran öncesindeki sakinliği, İsa'nın çarmıhtaki son cümleleri. Hepsi sonradan anlam yüklü sahnelere dönüştürülmüş. Nesimi'yi büyük kılan şey zaten bıraktığı şiirler. Bunu anlatmak için efsane inşa etmeme gerek yok ve sizi de bu efsaneyle büyülemek istemiyorum. Hadi anlaşalım. Alevilik İslam'ın bir parçası mı? Bu soru yıllardır tartışılıyor ve gerçek anlamda netlik kazanamıyor ve doğrusu bu soruyu sormak bile bir takım tarihsel yüklerin altında eziliyor. Resmi Türk Devleti uzun süre Alevilik'i İslam'ın bir yorumu olarak tanımladı. Bu tanım Alevi topluluğun önemli bir kesimi tarafından reddedildi. Çünkü Alevilikte şeriat zorunlu değil, cami yoktur, cuma namazı kılınmaz, oruç farklı tutulur ya da tutulmaz, Kur'an'ın batını yorumu esastır. Öte yandan Alevi inancı İslami terminoloji kullanıyor. Hak, Muhammed, Ali, Kur'an'ın ayetleri. Bunlar İslami referanslar. Bu anlamda tamamen İslam dışı demek de mümkün değil. Belki de en dürüst cevap şu: Alevilik, İslam'ın içinden geçmiş ama İslam'a indirgenemeyecek kadar derin bir sentez. Orta Asya şamanizminin ruhun ölümsüzlüğüne inancı, İran tasavvufunun batıni yorumları, Anadolu'nun kadim doğa kültleri, Ali sevgisi, Ehli Beyt bağlılığı, hepsi bir ırmak gibi birleşiyor ve kendine özgü bir deniz oluşturuyor. Ama özünde göç yollarından getirilen Tengri ve şaman ritüellerini öze alır. Yani aslında ne kadar harmanlanmış olsa da öz ve ritüeller kadim Türk inanışından gelir. Alevi öğretisinin nihai hedefi insan-ı kamil olmak. Tam, olgun, eksiksiz insan. Ama bu günümüzün başarılı insan imgesiyle karıştırılmamalı. Hallac, Mansur'un enel hak yani ben hakkım demesi bir büyüklük iddiası değil, bir şaşkınlık anının ifadesi. Kendi içindeki kandili o kadar net gördü ki başka türlü söyleyemedi ve bu söz onu hayatına mal oldu. Ama Alevi öğretisi bunu her insanda mümkün görüyor. Hallaç olmak için ermek şart değil. Küçük adımlar yeterli. Başkasının acısını kendi acın gibi hissetmek, doğruyu söylemek zor da olsa. Nefsini terbiye etmek, sevmek, gerçekten sevmek. İşte bu adımların her biri bir makam ve 40 makamın sonunda kandil yeniden yanıyor. 21. yüzyılda Alevilik nasıl bir konumda? Bu sorunun cevabı hem umut verici hem de kaygı verici. Umut verici taraf, artık Alevilik üzerine ciddi akademik çalışmalar yapılıyor.
Genç Alevi aydınlar geleneği hem içeriden eleştirerek hem de derinleştirerek yeniden tanımlıyor. İnternette Alevilik üzerine içerikler artıyor. Bir önceki kuşaktan farklı olarak bugün pek çok genç kendi inancını merak ederek araştırıyor. Kaygı verici taraf, şehirleşme ve modernleşme Alevi geleneğinin en temel aktarım mekanizmasını yıkıyor. Köy cemevleri boşalıyor, dedeler azalıyor, bilgi zinciri kırılıyor. Kentlerde ise Alevilik çoğunlukla kültürel bir kimliğe dönüşüyor. Anlam içeriğinden arındırılmış bir "biz kimiz" sorusuna verilen refleksif cevap. Ama belki de bu kırılma anları aynı zamanda birer yeniden doğuş fırsatı. Tıpkı kandilden gelen ışığın her sönme tehlikesinde yeniden parlaması gibi. Çünkü Alevi öğretisindeki temel soru değişmedi. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu ömrü nasıl yaşamalıyım? Bu sorular 21. yüzyılda da 15. yüzyılda da insanın en derin soruları olarak kalıyor. Alevilik binlerce yıldır hayatta. Katliamlara rağmen, yasaklara rağmen, asimilasyon baskısına rağmen, yanlış anlaşılmalara rağmen neden? Çünkü söylemek istediği şey insanın en derin yerine dokunuyor. Sen nereden geliyorsun sorusu sorulduğunda topraktan demek bir cevap. Ama Kandil'den, o ışıktan geliyorum ve oraya döneceğim demek başka bir şey. Bu insanın kendini nasıl gördüğünü değiştiriyor. Yaşayışını değiştiriyor. Başkalarını nasıl gördüğünü değiştiriyor. Eğer her insan içinde ilahi bir kıvılcım taşıyorsa o zaman karşındaki insana vurmanın, onu aşağılamanın, onu yok saymanın anlamı var mı? Alevi öğretisi hayır diyor. Çünkü orada da bir kandil var. Pir Sultan Abdal Sivas'ta yakılarak öldürüldüğünde cellat ona son bir şans verdi. Pişman ol, vazgeç, kurtul. Pir Sultan Abdal ne söyledi? Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni, yanmayı seçti çünkü o ışık ateşten daha güçlüydü. Ve bugün o ateşin yaktığı yer hala hatırlanıyor. Pir Sultan'ın adı ise hala duyuluyor. Kandil söndü mü? Hayır, sadece saklandı. Bazen dağlara, bazen şiirlere, bazen deyişlere. Ama hiç sönmedi. Ve bugün siz bu videoyu izlediyseniz belki de o kandili bir parça daha merak ettiniz. Bu yeterli. Merak arayışın başlangıcı. Arayış yolun kendisi. Pir Sultan'ın son sözlerini araştırırken farklı versiyonlara rastladım. Kim ne zaman derledi, hangi ağızdan aktarıldı, kaç kuşak geçti bunu bilemiyorum. Daha önce yapmış olduğum videodan farklı pir sultanlar olduğunu ve abasından güvercin olduğu hikayesini anlatmıştım. Bu anlatıda büyük olasılıkla yüzyıllar içinde biçimlenmiş, her geçişte biraz daha yüklü hale gelmiş. Bunu söylemekten çekinmedim. Çünkü şunu da söyleyebildiğim için değerli, bir inanç sisteminin gücü mitolojilerinin gerçek olup olmamasına bağlı değil. Pir Sultan reddetti, direndi, öldü, bu tarihsel. Bıraktığı şiirler yaşıyor bu gerçek. Bunu aşırı süslemeye gerek yok. Zaten yeterince büyük. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Çünkü bu tür konular kolay tüketilecek içerikler değil. Bunlar duraksamamızı, düşünmemizi, hatta zaman zaman rahatsız olmamızı gerektiriyor. Ve rahatsızlık büyümenin bir işareti. Bu videoda Alevilik'i hem içinden hem dışından hem seven gözüyle hem de sorgulayan gözüyle anlatmaya çalıştım. Hiçbir inanç sistemi dürüst sorgulamadan çekilmemelidir. Ve hiçbir sorgulama saygısızlık için bahane olmamalıdır. Alevilik'teki arştaki kandil imgesi kozmolojik olarak doğrulanamaz. Ama insanlara sen değerlisin, sen bir ışık taşıyorsun, senin içinde bir şey var ki asla söndürülemiyor demesi gerçek hayatta çok somut bir anlam taşıyor. Bu anlamı korumak mitolojiyi gerçek saymaktan geçmiyor. Onu dürüstçe, gözleri açık taşımaktan geçiyor. Size son bir soru bırakıyorum. Bir inanç sistemi mitolojilerinin gerçek olmadığını kabul etse bile değerini koruyabilir mi? Cevabınızı yorumlarda paylaşın. Hem bu soruyu hem de Alevilik ile kendi aranızdaki mesafeyi düşünmenizi diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve o ana kadar sormayı bırakmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.